Luna. Kalk, kalk hadi geliyorlar. Koş. Kim bunlar? Bilmiyorum. Hoş gelmemişsin. Sen de her zamanki gibi pistollu kavgaya kılıçla gelmişsin. Pistol dediğin kadınlar içindir. Mert adamı bozar. Tamam. Eğer buradan kurtulursak bunu mezar taşına yazdıracağım. Allah'ın cezası Christopher. O kim? Papa ile Şerken'in yeni köpeği. Siennaların toplarını almak için gelmişti. Barbarossa! Saklanman faydasız Barbarossa! Bizi nasıl buldu? Şehrin kapılarına gözcülerini yerleştirmiş olmalı. Bizi takip etmişler. Bütün gün korkak bir tavşan gibi saklanacak mısın? Yoksa çıkıp erkek gibi dövüşecek misin? Sana diyor. İşittim. Lakin düşünmekteyim. Kalabalığa karşı ikiyiz. Tabii seni sayarsak. Tanrı bana bir kadının narin vücudunu vermiş ama bir kralın da yüreğini vermiş. Peki Kral Hazretleri. Sen pistolluları oyala. Ben diğerlerinin hakkından gelirim. Lazarus! Tabancaları boşalt. Şimdi Luna. Ya Allah. Bugün burada birimiz ölmedikçe bu dövüş asla bitmeyecek Barbarossa. Türk cenk etmeye başlar ise şeytanı cehennemde esir alır. Ya Allah.
Batista. Dostum, Lord Ye. ne yapıyorsun burada? Majestelerini bekliyordum. Onu beklerken de biraz ısınayım dedim. O zaman uzunca bir süre beklemen gerekebilir. Çünkü Şalken sarayda değil. Değil mi? Peki. Nerede? Papa ve Amiral Doria ile beraber Egmont'a gittiler. Kraliçe de onlara eşlik edecek. Tören falan mı var? Keşke bilseydim Batista ama bana bile söylemediler. Sen ne konuşacaktın Kral Hazretleri ile? Yani mühim bir şey değil. Çiev. Merak etmiştim. Benden bir şey istiyor mu diye. Merak etmiştim. Bu eski şapel şövalyelerle yapacağımız toplantı için uygun görünüyor Charles. Beğendiğinize sevindim Papa Hazretleri. İstediğiniz gizlilik içinde gözlerden oldukça ırak. Büyük Üstad Philip Williams'ın da buraya itiraz edeceğini sanmıyorum. Yüce Papamız burayı beğendikten sonra o yaşlı adama laf söylemek düşmez diye düşünüyorum kraliçem. Haksız mıyım efendimiz? Ne kadar yaşlı olsa da bilirsen kolay vazgeçmem amiral. Unutma ki ben de bir zamanlar Rodos şövalyelerine mensuptum. Tarikata olan güvenim hala bozulmadı. Rodos'u Süleyman'a kaptırmış olmasına rağmen öyle mi? Tanrı'nın bazı işleri gizemlidir, doğru ya. Akıl onu anlamaya yetmez. Villiers ve şövalyeleri kutsal savaşımıza katıldığında lütfunu bizden esirgemeyeceğine eminim amiral. Peder Louis, gereken eşyaları getirtin. Toplantı burada olacak. Emredersiniz efendim. Bu işle bizzat ben ilgileneceğim efendim. Gerçekten çenenizi tutamıyorsunuz değil mi amiral? Kraliçem ben şövalyelere çok ihtiyacımız olduğunu biliyorsun değil mi? Papa'nın Willers'la olan dostluğunu da. Bu Fransız budalalarına niye bu kadar güveniyorsunuz anlamıyorum Haşmet abi. Daha evvel yapmış olduğunuz birlik olma çağrımıza da kibirle cevap vermemişlerdi bile. Bütün o kibirleri, Rodos adasını geri alma ülküsünü yitirmeden önceydi. Artık benim vereceklerimle yetinecekler. Şalken Çiev'e bile söylemediğine göre onlar bir şeytanlık peşinde. Kandiyeli. Bak. Hatta misal taht salonundaki şöminede ne buldum? Krala gelen gizli bir vesika olmalı. Orada Fratrum Sancti Ioannis. Yara Solmitani. Kudüs Aziz John Şövalyeleri. Ya da cümle alemin bildiği adıyla Rodos şövalyeleri. Sultanımız Rodos'u fethettiğinde bunların
üstadının canını bağışlamamış mıydı? Biti biraz kanlanınca Şalkden'e köpeklik etmeye karar verdi desene. Papa ve avanesi şövalyelerle neyin peşinde öğrenmemiz lazım. Ben sana buraya gelmeyeceksin demedim mi? Ya takip eden olduysa? Sakin ol Orsini. Kimsenin takip ettiği falan yok. Bundan böyle Doria'ya casusluk yapmayacağımı söylemek için geldim. Saçmalamayı kes. Aklını her estiğinde de oraya bırakamazsın. Bırakmam için sebebim var. Nazife artık bana güvenmiyor. Yani bir şeyden mi şüpheleniyor? Hayır. Yanlışlıkla kaybolan bir sandık yüzünden beni suçlayınca aramız bozuldu. Bu mu yani? Kıza git özür dile, mesele kapansın. Artık çok geç. Onunla bir daha çalışmayacağımı söyledim. Bana bak aptal herif. Dediğimi yapmazsan hemen şimdi kadıya çıkar. Senin Müslüman taklidi yaparak milleti kandıran bir münafık olduğunu cümle aleme yayarım. Bilirsin ki Müslümanlar için münafıklık kafirlikten daha beterdir. İkide bir beni bununla sıkıştırıyorsunuz. İspatınız nerede? Ha? Hangi kadı senin sözüne inanır ki? Bir nüshası Sencer't Manastırı'nda olan bu vesika geçen hafta geldi. Senin Benedikten tarikatına mensup bir keşiş olduğunu ve misyonerlik faaliyeti için senin Konstantinopolis'e gönderildiğin yazıyor. Altında başrahip Kolye'nin imzası ve mührü var. Ben hiçbir vakit San Gerard Manastırı'nda bulunmadım. Buradaki yazanlar yalan. O halde başrahip Doria'nın ricasını kıramamış ve bu vesikayı vermiş olmalı. Belki de Doria Kilisesi'ne büyük bir bağış yapmış olabilir. Şimdi ben sana sorayım Maruz. Hangi kadı senin sözüne inanır ki? Yüz yıkandı mı? Yıkandı bir güzel. Eller ayaklar. Onlar da. İyi aferin. Hadi gir. Altına bakayım bir güzel. Hadi benim kuzum. Allah rahatlık versin. Ana. Ben babamı özledim. Esasında hep özlüyorum ama sen üzülürsün diye söylemiyorum. Sen de özlüyorsun değil mi?
Özlemez olur muyum hiç? Onu düşünmediğim tek bir gün bile geçmiyor. Başka bir adamla izdivaç yapmazsın değil mi ana? O nereden çıktı? Nurgüzel'in de babası vefat etmiş. O da babasını özlüyor. Ama anası başka bir adamla nikahlanacakmış. Nurgüzel kim? Mektepten arkadaşım. Sen de Nurgüzel'in anası gibi yapmazsın değil mi? Yapmam kuzum. Yaparsam o adama baba demem vallahi. Evden de kaçarım. O nasıl sözmüş öyle? Yapmam dedim ya. Sen o güzel aklını böyle şeylere yorma. Söz mü? Söz. Senin anan da baban da benim. Bundan sonra da hep böyle olacak. Hadi bakalım. Yatağa. Kapa gözünü. Kapa. Anacığım. Hah. Neye bakıyorsun? Valeriya ile Yahya marangoz bulacağız diye sabahtan çıktılar. Bak saat bu saat oldu dönmediler. Başlarına bir iş gelmesin. Anacığım İstanbul gibi şehirde başlarına ne gelecek Allah aşkına? Ondan değil. Ben o Şahsuvar'dan korkarım. Allah muhafaza ondan her şey beklenir. Tasa etme sen. Yahya gibi adama zebellah gelse bir şey yapamaz. Ben bize bir kahve yapayım. İçelim mi? Olur. Ama fal bak diye tutturmak yok, tamam mı? Sakın. Ağam kolay gelsin. Sağ olasın. Marangoz Ahmet sen misindir? Benim, buyur. Benim yarına kadar 2 tane marangoz. Hanım, bak hele. Senin fenerin nerede? Fener mi? Akşamları fenersiz sokağa çıkmanın yasak olduğunu bilmiyor musun? Şimdi seni karakola götürelim de gör gününü. Hayırlı akşamlar. Düş bakalım önümüze. Ağlar ağlar. Sorun öyle. Hanım benimledir. Az ötede Marangoz Ahmet'le konuşurken burada beklemesini söylemiştim. Neyin olur bu hanım? Halamın kızıdır. Öyle olsun bakalım. Halanın kızı ha? Ne diyecektim? Karım mı diyecektim? Aman. Hadi yürü. Az evvelki marangozla gelmeyeceğini söyledi. Bugün konuştuğumuz 5. marangozdu. Bu Şahsuvar'ı fazla hafife almış. Ne yapacağız? Hatice kadına elimizi boş dönmek istemiyorum. Al benden de o kadar. Yahya bak. Mehmet Reis'in gemisi. Aferin kız. Nasıl tanıdın? Beni Cezayir'den bu gemiyle getirmişsiniz. Unuttun mu? Doğru ya. Dur bir dakika. Aklıma bir şey geldi.
Ne geldi? Marangozu nerede bulacağımızı biliyorum. Ne var? Asker mi desem, Levent mi desem bir adam var. Adam mı? Böyle yanında değil de arkanda durmuş. Ellerini sana doğru uzatmış. Allah Allah. Lakin alelade bir adam değil. Nasıl bir adam? Kavuğunda süslü bir sorguç var. Böyle şeyin üzerinde durmuş. Yelkenli bir geminin. Vezir mi desem, paşa mı desem bilemedim. Paşa değildir, paşa değildir. Hayrettin'dir anacığım. O olsa böyle mi durursun kızım? Nasıl duruyorum? Adam sana ellerini uzatmış, sen sırtını dönmüşsün. Sanki küs gibi. Seyyare, senin bir sıkıntın mı var? Böyle şemsiye tutmuşsun elinde. Yok anacığım, sıkıntım. İyiyim çok şükür. Bak şimdi gördüm. O adamın yanında bir at var. Ay nihayet geldiler. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ambardan mı kızım? Evet ana. Yüzünden düşen 1000 parça. Fena bir şey mi oldu? Murat'la münakaşa etmişler. Bizimkinin söylediği sözleri sineye çekememiş Murat Efendi. İşi bırakmış. Allah Allah, nedir mesele? Mühim bir şey yok ana, boş ver. Bu aralar ablamla benim başımda bir garabet var ama hadi hayırlısı. Seninkini anladım da ablanın derdi ne? Yok ana iş, laf olsun işte. Laf olsun mu? Kemankeş Paşa'ya ne demeli abla? Nazife! Kemankeş mi? Siz benden ne saklıyorsunuz Allah aşkına? Seyyare beni tehdit etti diyorum kemankeş. Kadın konağa geldi yahu. Oğlun peşimi bırakmazsa Ayaz Paşa'ya kadar çıkar vaziyeti bir bir anlatırım diyor. Sen beni nasıl müşkül bir vaziyette bıraktığının farkında mısın? İzdivaç teklif edince ben de zannediyorum ki kadın muntazır bekliyor. Meğer ısrar edip başının etini yazsanmışsın. Evet. Tas tamam öyle. Onu hüsnü kalple sevdiğimi anlayana kadar da bu davetimde ısrarcı olacağım. Hadi diyelim dayanamadı, kabul etti. Sonra ne olacak? Ya Seyyare evin huzurunu kaçıran, sükunumuzu bozan bir felaket rüzgarı olursa ne yapacaksın? Ben söyleyeyim. Benden önce başından sen def etmeye çalışacaksın. Şimdi de falcı mı kesildin başıma? Beni iyi dinle valide. Seyyare Hanım'ı gördüğüm ilk andan itibaren hayatımın en müthiş anlarını yaşayan bir adam müsabesindeyim. Bundan sonra ya her şey mutluluğuma mutluluk katan bir ateşle tutuşacak veyahut üstüme bir kara bulut misali çöken Şukufe Hatun'un gölgesinde sönüverecek. Laflara bak, laflara. Belagatın şehvetine kapılmış gidiyorsun. Aklını başına al biraz. Sen bu devlete aliyede yükselmek istemiyor musun? Ben kaptanı deryalığımda bu millete yaptığım vazifelerle taltif edilmek isterim. Eğer sen elinin tersiyle Şükufe'yi itersen... Ayaz Paşa da seni elinin tersiyle iter. O zaman da kaptanı deryalığının akıbeti... Sultanın
dudağına bakar. Bu akla ziyan gönül macerasını bitir. Yoksa sen bitersin. Bütün bunlardan benim niye haberim yok? Kaptan Paşa kızımın desti izdivacına talip oluyor. Benim bundan haberim yok. Ana kızma. Ablam söyleme deyince ben de anlatamadım durumu. Neden Seyyare? Ne lüzumu var ana? Koskocaman kadınım. Kendi meselemi kendim halledebilirim Allah'ın izniyle. Edemezsin demedim ki kızım. Lakin anan olarak bilmek benim de hakkım olsa gerek. Bunda ne beis var? Kusura bakma anacığım. Yani. İşin aslı öğrenirsen ısrar edersin diye korktum. Adam Kaptan Derya sonuçta. İster paşa olsun, ister hammal kızım. Fark etmez. İzdivaçta esas olan saadettir. O saadeti ancak her iki taraf bil ittifakla tesise çalışırlarsa yuva kurulabilir. Ama sen daha en başından bu izdivacı istemediğine, dolayısıyla ortada ittifak edilecek bir hususta kalmadığına göre bana susup oturmak düşer. Sağ ol anacığım. Yavrum, yavrum. Kim o? Açalım kapıyı. Yahya? Babaannemi çağır hala hadi. Ana! Hayırdır? Göreceksin. Ya. Kurban oldum. Sana marangoz bulduk. Bir de değil ha, 2 kişi. Selamünaleyküm Hatice kadın. Ve aleyküm selam. Benim gözüm sizi bir yerden ısırıyor. Leventler Mehmet Reis'in gemisinde. Anlatsana Valeri. Konuştuğumuz marangozlar Şahsuvar'dan korkusuna gelmeye yanaşmadı. Ben de rıhtımda Mehmet Reis'in gemisini görünce aklıma onun adamları geldi. Doğru ya. Gemilerde her daim marangozluk işleri için Leventler bulunur. Tabii. Allah razı olsun. Nereden düşündün ha kızım? Siz de Cezayir'den gelirken görmüştüm. Kürekçilerin oturaklarını tamir ediyorlardı. Aferin kız Valeria. Sana da yuh olsun Yahya. Derya eriyim diye dolaşıyorsun. Valeria olmasa aklına gelmeyecek. Yok ya. Gelirdi gelmesine de. Valeria benden tez davrandı diyelim. Geveze değil mi o? Doğru. Ben bir konuşayım. Hadi siz içeri geçin. Yahya. Ne oldu ki? Bir şey yok. Hadi sen içeri geç. Geliyorum. Hadi içeri. Haydi Leventler. Yarın görüşürüz. Olur. Hayırlı akşamlar. Bak bu sefer de elimden kaçırdım dersen fena bozuşuruz Geveze. Murat'ım buraya girdiğine emin misin? Buradan bir şey çıkmayabilir Geveze. Tabelada adamın tüccar olduğu yazıyor. Murat'ı da taşıtıracak yükü vardır belki. Ben bu herifi bir yerden hatırlıyorum. Evet hatırlıyorum da nereden?
gittiğin yer orası. Ne benim ne de babamın umurunuzda olmadığını biliyorum. Tek derdiniz ondan koparacağınız para. Lütfen gidin artık. Ama Valeria. Birine mi bakmışsın efendim? Daha evvel akrabaları bu evde oturuyormuş Yahya. Onları ziyarete gelmiş. Taşındıklarından haberim yoktu. En son bir sene evvel mektuplaşmıştık. Neyse, sizi de rahatsız ettim. Hayırlı günler. Hatırladım. Bizim eve gelmişti. Bu Valeria ile konuşmuştu. Ulan bu herif yoksa... Geveze kaçmadan yakalayalım. Allah kahretsin! Yarın sen bu Murat'ın, ben de bu adamın peşine düşeceğiz. Bu işte bir garabet var. Dikkat edin. O taşıdığınız şey Kudüs'teki St. James Katedrali'nden geldi. Kraliçe? Yoksa İspanya'ya mı dönüyorsunuz? Hayır Batista. Egmont Şapeli'ne gidecek eşyalara nezaret etmem gerekiyor sadece. Bu basit işle niçin siz alakadar oluyorsunuz ki anlayamıyorum. Aksine tahmin edemeyeceğin kadar önemli Batista. Ama sana daha fazlasını söyleyemem. Anlıyorum efendim. Çok affedersiniz. Düşman başına bütün gece gördüğüm bir kabus yüzünden gözüme uyku girmedi. Ne kabusuymuş bu? Barbarossa. Adamlarıyla beraber sarayı basmıştı. Nerede o kraliçe Isabella diye bağıra bağıra bütün odalarda sizi arıyorlardı. Çok enteresan. Buldu mu peki? Evet. Buldu. Ben de sizi korumak maksadıyla hemen kılıcımı çekip karşısına dikildim. Ama tam o sırada adamlarından biri alçakça beni sırtımdan bıçakladı. Sonra Şalken ve siz dahil sarayda kim varsa herkesi kılıçtan geçirip öldürdü. Fenaymış gerçekten. Isabella. Bu kabus benim için Tanrı'dan gelen ilahi bir ikaz. Eğer size bir şey olursa kendimi affedemem. Korkma Batista. Yakında bu kabusların hiçbirini bir daha görmeyeceksin. Papa, Şalken ve Doria Türklere karşı çok güçlü bir müttefik buldular. Kim bu müttefik? Yakında öğrenirsin.
Konuşabildin mi kraliçeyle? Oho. Öte bile geçtim. Anlatsana ya. Isabella Egmont şapeline bir takım eşyalar götürüyor. Bülbül. O Lord Şiev bana ne demişti? Hatırlasana. Şalken Papa ve Amiral Doria'yla Egmont'a gitti dememiş miydi? Şimdi anlaşıldı. Şapelde şövalyelerle içtima edip ittifak kuracak bunlar. Benim de aklıma başka türlüsü gelmiyor zaten. Sultanımıza karşı kim bilir ne kavlu karara varacaklar. Benim oraya gizlice girip ne konuşuyor bunları dinlemem lazım Salih. O iş bende. Ben hallederim. Ben şimdi kuzey kapısından gizlice çıkacağım. Eğer görürlerse dolanmaya çıkmıştım derim. Hani elçiyiz ya, fazla şey etmezler. Şu şapeli bir bakayım nereye saklanabilirim. Sabır aydınım. Hayrettin kitabı alıp gelecek inşallah. Ne kadar yolumuz kaldı? Fazla değil. Atı biraz dinlendirmemiz gerekmekte. Susamışsındır. Ne yapıyorsun? Benden evvel onun serinleme ihtiyacı var. Sen hep böyle misindir? Nasıl? Kendinden evvel başkalarının üzüntüsüne dertleniyorsun. Bu bir at olsa bile. Allah bize en büyük lütuf olarak Müslümanlığı bahşetti. Biz insanlığımızı İslamiyet'ten öğrendik. Öğrenmede devam etmekteyiz. Keşke senin gibi olabilsem. Ama maalesef mizacım izin vermiyor. İzin vermese peşimden Siyena'ya kadar gelmezdin. Söyledim ya, bir iş anlaşması için Salim beni ailesiyle buluşacaktım. Umumiyetle pek iyi yalan söylersin Luna. Lakin ne vakit karşında bir üçkağıt çevirmeye kalkışsan burnunun ucu kızarmakta. Tıpkı şimdi olduğu gibi. Alakası yok. Soğuk diye. Hı. Burnum soğukta hep kızarır. Muziplikte oğlum gibisin. Senin oğlun mu var? Var. 15 yaşında bir delikanlı. Hiç bahsetmemiştin. Aranız pek iyi değil galiba. Bilakis burnumda tütmekte. Abim Oruç Hakk'ın rahmetine kavuştuktan sonra bu dünyada canımdan öte can yok diye düşünmüştüm. Meğer varmış. Adı da evlatmış. Ben Nasuh bin Karagöz, El Bosnavi. Tanıyanlar bana
matrakçı Nasuh da der. Cennet mekan Bayezid Han Hazretleri hayattayken sizin gibi bu enderun'da ilim tahsil ettim. Çok sonraları Allahu Teala Sultan Süleyman Han Hazretleri ile sefere katılmayı ve onunla beraber küffara karşı Selim. cenk etmeyi nasip eyledi. Elhamdülillah. Hasan nerede? Karnı ağrıyormuş Lale Efendi. Yatıyor. Cenk etmek bir sanat işidir. Burada size Allah'ın izniyle aptal olan nasıl icra edeceğinizi öğreteceğim. Demek Haram Mektebi burasıymış. Kimsin sen? Enderun Telibasası'nın. Sen kimsin? Sende utanma yok mu? Niye gözetliyorsun beni? Tövbe tövbe. Esas sen beni gözetliyorsun. Hiç de bile. Sen beni gözetledin diye ben seni gözetliyorum. Vela havle. Sen hep böyle misindir? Nasıl? Şirret. Çek git şuradan yoksa seni Ketüda kadına şikayet ederim. Edemez. Ederim. İsmini söylersen giderim. Söz mü? Söz. Dilnigar. Esas ismin mi bu? Yok yalancı. Esas olmasa Dilnigar olur mu? Beğenmedim ben bu ismi. Ben sana artık bundan sonra Şerare diyeceğim. Senin hakikaten dersi terbiyeye ihtiyacın var. Ne yapıyorsun sen? Ulan burada. Cariyelere mi bakıyorsun yoksa? Yok dedem, olur mu hiç öyle şey? Sus, yalan söyleme. Biriyle konuşuyordun. Kediyle ya. Ah! Kedi mi? Kapının arkasında kedi miyavlıyordu. Ben de bir bakayım dedim, hani açtır falan diye. Sana mı kalmış kediyle köpekle uğraşmak? Karnım ağrıyor diye yalan uydurup matrakçının dersinden de kaytarmışsın. Ağrıyordu lakin geçti. Yürü git dersine. Seni bir daha bu kapının önünde görürsem falakaya yatırırım, haberin ola. Yürü git şimdi. Hadi. Allah Allah. Nasıl bir ayin yapacak bunlar ya? Yoksa şeytan mı çıkaracak bu diyavolalar? Neyse. İçtima sırasında nereye saklanmalı ki? Ha, şurası fena değil gizlenmek için. Bismillah. Ne bu şimdi? Keferelerin ayak yalı gibi. Tövbe estağfurullah. Tövbe tövbe. Peder Louis. Günah çıkarmak istiyorum. Seni dinliyorum evladım. Sesiniz bir garip geliyor. Hasta mısınız? Üzerinize afiyet, mide fesatı olmuşum da. Geçmiş olsun peder. Sağ ol evladım. Anlat. Günahın nedir? Ben çok kötü bir şey yaptım. Çok fena bir günah işledim. Gerçekten bir çıkmazdayım. Özür dilerim. Galiba itiraf edemeyeceğim. Kurtuluş arayanlar için affedilmez günah yoktur evladım. Anlat çocuğum.
Ben evli olduğum halde başka bir adama kalben alaka duyuyorum. Üstelik kendisi mevki olarak kraldan çok aşağıda. Basit bir elçi. Kalp, makam, mevki tanımaz evladım. Fakat sana bir şey soracağım. Bu adamı sevdiğinden emin misin? Evet, kesinlikle. Onu ne zaman görsem kalbim yerinden çıkacak gibi küt küt atmaya başlıyor. Peder Louis, lütfen bana bir yol gösterin. Tanrı bana kızgın mıdır? Kendine şu suali sor. Tanrı istemeseydi sen bu adama böyle hisler duyabilir miydin evladım? Sevgi denilen şeyi o bize öğretmemiş miydi? Doğru söylüyorsunuz. Demek bu benim kaderimde yazılı. İnsan kaderinden kaçamaz çocuğum. Ancak sana bir tavsiyem olacak. Bu adama her zaman açık sözlü davranmalısın. Yani ona alakam olduğunu söylemeli miyim? Hayır, asla. Bu onu ürkütebilir. Ama sohbetlerinizde ona karşı hep dürüst ol. Ondan bir şey saklamamaya çalış ki gerçekte kalbine karşı bir kalp mi doğru anlayasın. Fakat peder, siz de biliyorsunuz. Bazı meseleleri herkesle açıkça konuşamam. Yani tabii konuşamazsın. Ancak ona söyleyeceklerinde bir sakınca yoksa Tanrı sana mutlaka özel bir işaret gönderecektir. Nasıl bir işaret peder? Mesela Isabella. bu kabus benim için Tanrı'dan gelen ilahi bir ikaz. Mesela bu adam durup dururken Tanrı'dan söz açarsa anla ki Tanrı sizinle beraber ve ona söyleyeceklerinden size zarar gelmez. Peder Louis, beni nasıl rahatlattınız bilemezsiniz. Size çok teşekkür ederim. İsa Mesih'e sizin için hep duacı olacağım. Sağ ol evladım. Tanrı sizi korusun. Sağ olun peder. Ayağımıza gelen fırsata bak. Melek sima canım, lebi mercanım, güler yüzlüm, afeti devranım, şükufem. Elif ile aşık oldum efendim. B ile cevretme gül gibi soldum. T ile tevazuyla kapını buldum. S ile sana geldim ne dersin efendim? Tamam kızım.
Gerisini sonra okursun. Lütfen ama hala. Kemankeş Paşa Elif Bağ'ın her harfiyle o kadar güzel yazmış ki... hiç değilse sonunu duymalısın. Mim ile meydan senindir efendim. Nun ile nevmim gitti gözümden. Vav ile vallahi şimdi çıktın sözümden. H ile hayalin gitmez gözümden. Y ile yalvarırım ne dersin efendim. Allah'ım. Bunlar benim için adeta duayı saadet gibi. Şükufeciğim, Paşa'yla sohbetlerinizde mektuplardan bahis açmıyorsun değil mi? Yani yazdıklarını senin ağzından duyarsa vallahi utanır. Merak buyurmayın Halime Hanımcığım. Zaten kendisiyle uzun bir vakittir sohbet etmek imkanım olmadı. Mektuplar iyi hoş da bu böyle daha ne kadar sürüp gidecek Halime Hanım? Laf aramızda. Yeğenimin Saray-ı Mayun'dan birçok talibi var biliyorsunuz. Efendim vallahi ilk defa sizden duyuyorum. Kimmiş o talipler? Halacığım, niye Halime Hanım'ı telaşa sokuyorsun şimdi? Hayır, duyan da beni zenginlik ve ikbal peşinde koşan kızlardan zannedecek. Oysa ben hayata mütevazi gözlerle bakan ve mukadderattan ancak küçük bir nisabı saadet bekleyen bir kızım. Elbette öylesin Şükufeciğim. Zaten oğlum da senin sadece güzelliğine değil, bu mütevazılığına ve tok gözlülüğüne hayran. O halde bu işin adını koyalım artık. Yarın öbür gün maazallah münasebetsiz bir dedikodu ortaya çıkar da abimin kulağına giderse çok fena olur. Siz cuma günü gelip hayırlısıyla Şükufe'mi Hayas Paşa'mdan isteyin. Cuma günü mü? Hayırdır Halime Hanım? Ne oldu? Yoksa oğlunuz müstakbel zevcesine birkaç saat ayıramayacak kadar meşgul mü? Estağfurullah. Tabii. Tabii geliriz. Sevincimden şaşırdım biraz. Tabii geliriz. Ben müsaadenizi isteyeyim şimdilik o halde. Müsaade sizin. Ne oldu hanımım? Verdiniz mi mektubu? Verdim Nigar, verdim. Niçin canınız sıkın o halde? Şahsu Aran'ın pek ısrarcı davrandı. İlla gelin cuma günü kızı isteyin diyor. Ne güzel işte. Siz de bunu arzu etmiyor muydunuz? Evet de Kemankeş böyle oldu bittileri hiç sevmez biliyorsun. Zaten kızı almamak için 1000 dereden su getiriyor. Paşa'nın cuma günü padişah hazretlerinin huzuruna çıkması lazım geliyor diye bir bahane uydursaydınız keşke. O an düşünemedim işte, ne yapayım? Benim aklıma bir şey geldi ama siz ne dersiniz bilmem. Nasıl bir şeymiş o? Paşamız bunu işitince gitmeye mecbur kalacak. Söyle çabuk, nedir?
Gir. Selamünaleyküm Paşa Hazretleri. Ve aleykümselam. Sen de kimsin efendi? Ben yeni divittarınız Çelebi Şükrü'yüm paşam. Divittar mı? Beni Reis-i Küttab Ömer Efendi emrinizde çalışmam için vazifelendirdi. Bundan böyle evrak ve vesikalarınızın tahririyle ben alakadar olacağım. Bu da nereden çıktı? Böyle bir talepte bulunmadım. O konuda bir malumatım yok Paşa Hazretleri. Bana bir emir buyuruldu. Ben de geldim. Allah Allah. Lüzumu yok derseniz saraya dönüp... Hayır. Saray-ı Humayun böyle münasip görmüşse bize uymak düşer. Hah, gel Zühtü. Beni emretmişsiniz paşam. Bunu sana evvelden söylediğim yere götürüver. Baş üstüne. Ben de müsaadenizle kalem odasına geçebilir miyim efendim? Elbette geçebilirsin. Hayırlı uğurlu olsun. Valeria. Dükkana yemek götürmeye gidiyorum Yahya. Gelmek ister misin? Sen benimle gel beyle. Ne oluyor ya? Bırak kolumu. Ne olduğunu sen izah edeceksin. Yürü. Bak işte öyle. Ne yazıyor? Orsin diye bir adamın acentasıymış. Seni o adamla konuşurken görmüştüm. Bana akrabalarını aradığını söylemiştin. Ne var bunda? Şalken Andre Dore marifetiyle casuslarını İstanbul'a yerleştirdi. Niyetinin ne olduğu malum zaten. Şüphelendiklerimden biri de Orsini. Eğer ona bir şey söylediysen bilmem gerek. Beni casusluk yapmakla mı suçluyorsun yani? Yazıklar olsun sana. Ya casussun demiyorum. Lakin bilmeden de olsa adama bir şeyler söylemiş olabilirsin. Ya hayır asla. Valeria, emin misin? Bak söylediysen de sana kızmayacağım. Söz. Ya söylemedim dedim ya. Tamam. Sana itimat ediyorum. Hayır etmiyorsun. Hiçbir zaman da etmeyeceksin. Çünkü ben senin gözünde hep gavurun kızıyım ve sonsuza kadar da bu böyle kalacak. Valeria! Valeria! Aramızdaki itimat bozuldu bir kere. İstesen de seninle çalışmam artık. Murat. Buyur. Sabah gelirken sen almıştın.
Üstümde kalmasın. Ah Nazife. O kalanın tekisin sen. Bu kadar haysiyetli bir adama da vicdansızlık edecek kadar lakayt. Nazife. Nasıl buldun burayı? Bana bir defasında kayıklarda yatıp kalkıyorum demiştin. Ben de limandaki hamallara sordum. Gördün işte. Artık gidebilirsin. Seni geri dönmeye ikna edene kadar hiçbir yere gitmeye niyetim yok. Daha çok beklersin. Aslında astarını araştırmadan beni hırsız olarak suçladın. Çünkü sana o kadar çok itimat ediyordum ki... aksi bir düşünce bile beni dehşete düşürdü. Hayır. Patronluk yapıp suçlamak kolayına geldi. Ne de olsa alt tarafı bir hammalım. Hayır Murat. Seni hiçbir vakit öyle düşünmedim ben. Tam tersi seni ambarımı teslim edecek kadar şerik ve dost bildim. Vicdanım böyle kırgın ve mağdur olarak kalmana müsaade etmiyor. Senden tüm dediklerim için af diliyorum. Dönmek zorunda değilsin. Lakin dönersen beni çok mutlu edersin. Bana bak aptal herif. Dediğimi yapmazsan hemen şimdi kadıya çıkar. Senin Müslüman taklidi yaparak milleti kandıran bir münafık olduğunu cümle aleme yayarım. Aramızda bir daha böyle nahoş bir şey yaşanmayacağına dair söz veriyor musun? Söz. Allah'a yemin olsun ki. Pekala. Bir daha olursa bu yeminini hatırlatırım. Tamam. Aramızdaki itilaf tatlıya bağlandığına göre... o vakit ağzımızda tatlansın. Al bakalım. Seyyare Hanım'ın bağı var. Üzüm yok, yaprağı var. Biz burada çalışalım. Nazife Hanım ortada etek gezdirsin. O ne ala iş. Seyyaran. Kemankeş Paşa Hazretleri selamlarıyla beraber bu kutuyu size gönderdiler. Nedir o? Bilmiyorum efendim. Buyurun. Hayırlı günler Seyyaran. Sağ olun size de. Seyyare Hanımcığım,
Her ne kadar valideme söylediklerinizi elemkerane bir halde öğrenmiş olsam da hakkınızdaki müsbet fikirlerim değişmedi. Değişmeyecek. Tesadüfün bir lütfuyla başlayan tanışmamızın ikimiz için de tertemiz bir sayfa açacağı kanaatindeyim. Bu sayfaya müşterek bir kasideyi aşk yazacak fırsatımız var. Böyle bir fırsattan istifade etmek mevcudu ve muhtemeli. Bu esbapla düşünerek hareket etmek daha münasip olur kanaatindeyim. Bu vesileyle selam eder, hediyemi kabul buyurmanızı istirham ederim. Mütehassiriniz Ahmet. Oğlum neler oldu neler. Ayas Paşa'nın bacısı Şahsuvar Sultan birkaç saat önce konağa geldi. Kadında böyle bir telaş, bir belli etmemeye çalıştığı sevinç hali vardı. Hayırdır inşallah. Hemen kahvesini söyleyip salona aldım. Oturur oturmaz anlatmaya başladı. Meğer onu Ayas Paşa bizzat göndermiş. Ayas Paşa mı? Ne maksatla? Müsaade edersen anlatacağım. Şüküfe halasına seninle bir an evvel nikahlanmak istediğini söylemiş. Halası da biraz bekle bakalım belki başka taliplerin de çıkar diyesi olmuş ama Şüküfe ne dese beğenirsin. Ne demiş? Ben hayata mütevazı gözlerle bakan ve mukadderattan ancak küçük bir nizam-ı saadet bekleyen bir kızım. Ve bu saadeti de bana Kemankeş Paşa'dan başkası veremez demesin mi? Ay! Öyle mi demiş? Hem de kelimesi kelimesine. Hal böyle olunca Şahsuvar Sultan vaziyeti Ayas Paşa'ya çıtlatmış. Eyvah. Eyvah deme. Her işte bir hayır vardır. Nitekim Ayas Paşa kızının bu kararından pek bir memnun olmuş. Biricik evladını baş göz etmek için Kemankeş Paşa'dan daha iyisini mi bulacağım diyerek kız kardeşini bize göndermiş. Neticeyi kelam cuma akşam kız istemeye gidiyoruz. Bir şey demeyecek misin evladım? Ne dememi bekliyorsun valide? Tahayyül ettiğim maksadına erdin. Bu gece kalben müsteri. Başını yastığa korsun artık. Benim bu izdivacı senin ikbalin için istediğimi idrak etmemekte. Neden bu kadar inat ediyorsun? Bunda evladımın saadetini görmekten başka ne maksadım olabilir? Demek evladını bedbaht görmek seni saadete gark ediyor öyle mi? Hezeyan içinde konuşuyorsun, farkında mısın? Kendine gel Allah aşkına. Asıl sen kendine gel. Ben Allah'ın izniyle bu devletin en âlâ makamlarından birine, kaptanı deryalığa nail olmuş biriyim. Ve benim bundan gayrı beklediğim ne bir bahtiyarlık ne bir istikbal yoktur. Bunu bilmene rağmen beni Şükufe'yle izdivaca mecbur etmen abesle iştigallikten başka bir şey değildir. Pekala. Kemankeş. O halde bütün bunları cuma akşamı Ayas Paşa'ya kendi ağzınla anlatır. Kızıyla niçin evlenmek istemediğini yüzüne karşı söylersin.
Gir. Hayırlı akşamlarınız olsun paşam. Hoş geldin Şükrü. Hoş bulduk paşam. Anlat bakalım, ne yaptın? Tembihlediğiniz gibi Kemankeş Paşa'ya gidip Reis-i Küttab Ömer Efendi tarafından vazifelendirildiğimi söyledim. Şüphelenmedi değil mi? Önce biraz hayret etti ama pek üstünde durmadı efendim. Hala. Peki, nazarı dikkatini celbeden bir şey oldu mu? Bu zaptiyesine sedef kakmalı bir kutu verdi birine götürmesi için. Kimmiş? Öğrenebildin mi? Maalesef efendim. Pekala Şükrü. Sakın gözün üstünden ayırma. Dikkatini celbeden her şeyi, mühim olsun olmasın, bana hemen haber et. Baş üstüne paşam. Nerede kaldı bu adam? Sakin ol Bay Baros'u. Dük hep böyledir. Gösterişi ve büyüklenmeyi sever. Belli. Sen bana bırak. Kaba saba davranma yeter. Mia de Luna. Dük Sforza. Görüşmeyeli uzun zaman oldu. Bu dostun da kim? Toledo Müdercim Okulu'ndan Signor Gentile ile tanışın. Kendisi okulun müdürü olur. Memnun oldum Sinyor. Ben de Dük Sforza. Beni yaratan ve bana doğru yolu gösteren O'dur. Beni yedirip içiren O'dur. Hastalandığım zaman bana şifa veren O'dur. Barış. Aydın. Buradayım evladım. Buradayım. Derviş. Kılıcım nerede? Kılıç mı? Kılıcını ne yapacaksın evladım? Derviş. Ben de hadis bilmeyerek gibi. Elimde kılıç dönmek isterim evlat. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. O gün bugün değil. O gün bugün değil Aydın'ım. Derviş yoksa. Aman Tanrım. Yoksa öldü mü? Hayrettin zamanında yetişemezse her şeye hazırlıklı olmalıyız. Mersi. Gelen misafirlerimin en azından nezaketen içkimin tadına bakmalarını beklerdim doğrusu. Evet, haklısınız. Fakat Signor Gentile'nin sizden heyecanla görmek istediği başka bir şey var. Neymiş görmek istediniz? Seneler evvel size bir kitap satmıştım hatırlarsanız.
Kanon Medisine. Gayet iyi hatırlıyorum. Meşhur hekim Avicena'nın kitabı. Toledo Mütercim Okulu'nun yeni müdürü olan Signor Gentile, kendinden evvel tercümesi yapılmış bu müthiş eserin daha önce hiçbir nüshasını inceleme fırsatı bulmamış. Müsaadeniz olursa sizdeki nüshayı inceleyip görmek ister. Demek bu yüzden önce yolu tepip geldiniz. Evet. Pekala. Göreceksiniz. Neden kitabı almak istediğimizi söylemedin? Damdar düşer gibi istersek satmazdı çünkü. Alıştıra alıştıra istememiz lazım. O vakte kadar inşallah Aydın'ın başına bir şey gelmez. Neden sürekli şikayet ediyorsun? Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Elmaslar sende değil mi? Merak etme. Göklerdeki babamız, adın kutsal kılınsın. Egemenliğin çabuk gelsin. Gökte olduğu gibi yeryüzünde de senin istediğin olsun. Baba, oğul ve kutsal ruhun adıyla. Amen. Amin. Tövbe estağfurullah, tövbe yarabbi. Bu gece bu kutsal mekanda Hristiyanların egemenliğinin yeryüzünde kıyamete kadar hüküm sürmesi için toplandık. 1031 senesinde İspanya'da İslam tehdidini bertaraf eden bizler 500 yıl sonra Osmanlı tehdidiyle karşı karşıyayız. Deccal Süleyman ve onun şeytanlar ordusu Viyana kapılarına kadar dayandı. Fakat korkup sinecek zaman değildir. Tanrı şeytana karşı yaptığımız bu savaşta bizimle beraberdir. Rodos şövalyelerinin büyük üstadı Villers, benden önce bu makamda olan Papa Adrian, sizi inancın koruyucusu ilan etmişti. Sen ve şövalyelerin bu kutsal savaşımızda Hristiyanlığın koruyucusu olarak kalmaya devam etmek istiyor musunuz? Evet Papa Hazretleri. Kıyamete kadar. Şüphesiz bu hizmetiniz karşılıksız kalmayacak. Charles. Üstad Villers. Kutsal Roma Cermen İmparatoru olarak Akdeniz'in en stratejik noktası olan Malta Adası'nı tarikatınıza veriyorum. Burası sizin yeni yurdunuzdur. Gemilerinizle beraber 750 şövalyenizi buraya yerleştirebilirsiniz. Alçak oğlum, alçaklar. Teşekkür ederiz Kral Hazretleri. Ancak üzülerek söylemeliyim ki tarikatımızın size vergi ödeyecek kadar parası yok. Sizden para istemiyorum Villers. Bu kutsal bağın bir sembolü olarak her azizler yortusunda bana bir Malta şahini göndermeniz yeterli olacaktır. Sadece bu kadar mı? Evet, sadece bu kadar.
Size gerçekten minnettarım Haşmet Mağab. İngiltere Kralı Henry taleplerimizi geri çevirmişti. Ama siz bize kucak açtınız. Ben de Tanrı'nın yeryüzündeki temsilcisi olarak bundan böyle adınızı değiştiriyorum biliyoruz. Artık Malta şövalyeleri olarak anılacaksınız. Bu nedir? Yeni armanız. Bize merhamet göster Yüce İsa. Kana susamış zalim Türklerin gücünü ve tiranlığını yık. Bizi onun eline bırakma. Bırakma ki o da tüm gururu ve inadıyla nerede şimdi bu Hristiyanların tanrısı demesin. Amen. Amen. Arapçadan Latince yapılmış muhteşem bir tercüme. İşin ehli olarak siz ne düşünüyorsunuz Signor Gentile? Tetkik etmeden bir malumat sahibi olamam. Liber canonis de medicinis. Iam olim quidem a Gerardo Carmonesi ex arabico in latinum conversa. Latincem fena halde kötü sinyor. Burada ne demek istiyor? Neden sustunuz? Latince bilmiyor olamazsınız değil mi? İlaçların Kanunları kitabı. Çok uzun zaman önce Gerardus Cormensis tarafından Arapçadan Latince'ye çevrilmiştir. Kitabı gördüğünüze göre artık kütüphanemdeki yerine gidebilir. Böylesine muazzam bir eser ait olduğu yere dönmeli. Bu mümkün değil. Kitabın sahibi benim ve sonsuza kadar da öyle kalacak. Dük Sforza. Kitabı benden 500 fularını almıştınız. Size değerinin 2 katını bu elmaslarla ödemek istiyorum. Demek sen de bu maksatla geldin. Hayırlı. Önüme değil 1000 florin, 100.000 florin de koysan onu size vermem. Seve seve vermezsen zorla alırız. Senin yalancı bir Türk olduğunu, belindeki Türk kılıcını görür görmez anlamıştım. Türk kılıcını nerede olsa tanırım. Güzel. Luna, şamdanı al. Ne? Şamdanı al. Luna, kapıyı aç. Buongiornata, Signor Sforza. Askerler! Kale labirent gibi. İnşallah çıkışı buluruz. Haydi. Askerler açın! Askerler! Askerler! Efendim? Askerler açın! Geldik efendim. Askerler! Açıyoruz. Kaçıyorlar çabuk! Niçin mektep müdürü olduğunu söyle. Adamı kandırmak için.
Niye durdun? Bu taraftan gelmedik. Kale kapısı diğer tarafta. Bu aptal kalenin bütün koridorları birbirine benziyor. Koşun bu taraftan. Çabuk. Dur orada. Kaç. Dur. Hayır, burada seni yalnız bırakamam. Kaç kitabı derviş yetiştir. Hemen. Yolun sonuna geldin. At silahını. Geldiğin yerde hırsızlar nasıl cezalandırılıyor bilmiyorum ama benim kalemde bunun cezası ölümdür. Yarın sabah sen ve bu kadın asılarak idam edileceksiniz. Bu hastalığı gider ey insanların Rabbi. Şifa ver. Çünkü şifa verici sensin. Senin vereceğin şifadan başka şifa yoktur. Öyle şifa ver ki hiçbir hastalık bırakmasın. Acıkınca söyleyin. Birazdan yemek gelecek evden. Sağ olasın. Nereden buldun bunları? He? Yoksa Cezayir'den mi getirdin? Ben sana ne demiştim Şahsuvar? Bu humbaranın fitilini sen ateşledin. Ama arkama dönüp bakmadan kaçacak biri değilim dememiş miydim?
Bu fütur tanımayan inadının ardında ne var ha? He? Kime güveniyorsun? Oğlun Hayrettin'e mi? Senin gibi tabakat-ı adiye biri için oğlum fazla gelir. Ağzını topla. Ağzını topla! Senin karşında koskoca Ayas Paşa'nın kardeşi duruyor. Hizmetçin değil, hadsiz. Benim hiç hizmetçim olmadı Allah'a şükür. Ha, Hayrettin'in anasıyım diye de kimseden hürmet beklemedim. Kaç para istiyorsun? Ne? Bu dükkanı açmaman için ne kadar verirsem yola gelirsin. Söyle. Karun'un hazinesini önüme yığsan fark etmez. Bu kuyumhane açılacak. Şahsu var. Sen bir zerruh böceğisin Hatice. Zerruh böceği. Güllere üşüşerek yapraklarını kemiren, o iğrenç kokusuyla girdiği yerin havasını teneffüs edilmeyecek hale getiren pis bir mahlukatsın. Lakin ben bu böceğin yaşamasına müsaade etmem. Hastur! Silah kuşan! Cenk başlasın! Selim! Kalk Selim! İşine karışmak gibi olmasın ama Selim'e haksızlık etmektesin matrakçı. Sen ne dersin Gala? Bu oğlan Barbaros Hayrettin'in oğludur. Belli ki babasıyla çok kılıç talim etmiş. Hal böyleyken Selim'i onun karşısında ezdirmek reva mıdır? Hasan, sen şöyle geç hele. Sana başka bir rakip bulacağız. Aramana lüzum yok, ben varım. Bu oyunda ne senin kadar usta ne de Selim kadar acemiyim. Müsaade buyur. Hasan'ın talimine bugün ben gireyim. Sen ne dersin Hasan? Siz nasıl münasip görürseniz. Tamam, sadece bir cenk. Hastur! Baban sana acıdığından vuramamış belli ki. Ama sana dayak nasıl atılırmış göstereceğim şimdi. Cenk başlasın! Niye durdun? Kar gibi zırlamaya devam mı edeceksin yoksa? Hasan dur! Yeter! Alın şunu götürün! Yetti mi? Gel elle. Yetti mi? Tamam sakin ol. Kalk! Ya da kalk.
kalk. İyi misin? Şahsuvar Sultan. Bu ziyaretinizi neye borçluyum? Hallolması lazım gelen çetrefil bir mesele var Salomon. Her vakit emrinize muntazır olduğumu biliyorsunuz. Yeter ki paradan haber verin. Merak etme, hizmetinin karşılığını ziyadesiyle alacaksın. O halde sizi can kulağıyla dinliyorum. Mesele nedir? Mesele... Barbaros Hayrettin'in anası. Barbaros Hayrettin mi dediniz? Onları Cezayir'de zannediyordum ben. Kendisi ne cehennemde bilmiyorum. Lakin sülalesi burada. Anası tüm ikazlarıma rağmen Galata'da bir kuyumhane açmakta ısrar ediyor. Siz zergerliğinizle Sultan Süleyman'ın bile takdirine mazhar olmuş bir ustasınız. Küçük bir kuyumhane size nasıl bir tehdit oluşturabilir ki? Kadın bildiğin gibi değil Salomon. Hiç. Hiç görmediğim kadar maharetli bir zergeran ve zernişani ustası. Barbaros'un anası olması hasebiyle de yarın öbür gün eli kolu saraya ulaşabilir. O zaman da kuyumcu başı saray için alınacak mücevherlerin hiç değilse bir kısmını ondan satın alır. Bu da sizin kazancınıza çomak sokulması demektir. Evet. Senin de gayet iyi idrak ettiğin gibi. Yılanın başının küçükken ezilmesi şart. Ben çok uğraş verdim dükkanı açmaması için. Lakin muvaffak olamadım. Salomon, ona öyle bir şey yap ki... değil kendisi, tüm sülalesi insan içine çıkamayacak hale gelsin. Dük Sforza! Dük Sforza! Dük Sforza, bizi işittiğinizi biliyorum. Lütfen bizi dinleyin. Dük Sforza! O kitabı bir arkadaşımızın hayatını kurtarmak için istemiştik. Yoksa asla böyle bir şey kalkışmazdık. Lütfen bizi dinleyin. Nefesini boşa harcıyorsun. Burada durup ölümü bekleyemem. Hayal ettiğim bu değildi. Dük Sforza! Ya peki neydi hayal? Hep yatağımda huzur içinde öleceğimi düşünürdüm. Asılarak ölmek istemiyorum Barbaros. Nasıl bu kadar sakin kalabiliyorsun? Kadere iman eden kederden emin olur. Neticesi itibariyle Rabbimin yazdığından başkası yaşanmayacak. Hepsi benim suçum. Kitabın nüshasının Dük Sforza'da olduğunu söylemeseydim... başına bunlar gelmezdi. Yardım etmek istemekteydi. Senin bir kabahatin yok. İpte sallanma vaktiniz geldi. Pis hırsızlar.
Esselamu aleyküm. Aydın. Yaklaş oğlum. Öleceğim diye üzülüyorsun. Üzülme. Allah her can için bir ecel tayin etmiştir. Ona teslim olan bir Müslüman için ölüm ölüm bir nihayet değildir. Ben Rabbime giden bir kapıdan geçeceğim. Vakti gelip de sen de o kapıdan geçince seninle yeniden buluşacağız. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden abdü ve resulü. Baba. Baba. Baba uyuyorum baba. Baba aç gözlerini. Baba. Ya baba. Tarih. Tarih. Buradayım Aydın'ım. Buradayım evladım. Hayrettin nerede Derviş? Hayrettin seni şifalandıracak tedaviyi almaya gitti Aydın'ım. Allah'ın izniyle yetiştirecektir Derviş. Yetişecek evladım. Yetişecek. Sen merak buyurma. Urganları kısa tutmuş. Uzun tutunca ne oluyor ki? Boynumuz kırılarak can verecektik. Şimdi boğularak öleceğiz.
Söyledin iyi oldu. Sağ ol. Bir defasında burada bir katili asarken adam cellatın ayağına bastığı zaman affedersin senyor demişti. Ama sizde o katil kadar terbiye ve ahlak yok. Adi iki hırsızdan başka bir şey değilsiniz. Biz hırsız değiliz Sforza. Veba'yı yakalanan bir arkadaşımıza yardım etmek için almak istemiştik o kitabı. Siz bizi çalmaya zorladınız. Keşke bunu daha evvel söyleseydin. Ancak o zaman yine de size vermezdim. Bir Türk'e yardım etmektense cehennemde yanarım daha iyi. Cellatlar, bitirelim artık şu işi. Sana bunu şimdi söylemek istemezdim. Ama madem ölüyoruz, o zaman saklayacak bir şeyim yok. Seni hep çok sevdim. Umarım diğer tarafta görüşürüz. Cellatlar, hazır. Lüks Forza! Lüks Forza! İyi misiniz? Hemen Lüks Forza! İyi misiniz? Lüks Forza! Hemen iki mesleği çağırın. Kimseyi çağırmayın. Fayda etmez. Hadi. Kim çağır? Dük Forza'yı zehirledim. Ne? Zehirledin mi? Tanrı'nın belası herif. Ölüyorum. Ölüyorum. Sükunetle dediklerimi yaparsan ölmezsin Sforza. Zehrin şifası bende. Kaleye gelirken ormanda bir yere sakladım. Onu sana verebilirim. Lakin buradan kitapla gitmemize müsaade edersen. Sana güvenemem. Öyleyse birlikte can veririz. Getirin şu aptal kitabı. Çabuk. Emredersiniz efendim.
Resul, kurtar beni. Endişelenmeyin efendim. Tanrı'nın izniyle sizi iyileştireceğim. Ne yapıyorsun? Efendim, zehrin çıkması için damarınızdan birini kesip bir miktar kanı boşaltacağım. Salak herif. Beni hemen öldürmek mi istiyorsun? Defol şuradan. Ama efendim. Defol dedim. Arakeşli Vahşi'ye haber verdiniz mi? Evet Düküm. Adamımız panzehiri alır almaz harekete geçecek. Burası kaleye giderken dinlendiğiniz yer. Evet. Gerçekten bir panzehir var mı? Var. O zaman Dük'ü zehirlemek en başından beri aklındaydı. Güzellikle vermeyeceği malum oldu diyelim. Al. Dük'ün ilacı. Yalan söylemediğini nereden bileceğim? Ben Müslümanım. Verdiğim söz yemindir. Şimdi defol git buradan. Ne oldu? Asılmak üzereyken söylediklerin geldi aklıma. Ne söyledim ki? Seni her vakit sevdim demiştin. İnsan ölüm anındayken ne söylediğini bilmiyor demek. Ciddi değildin yani. Evet. Yani hayır. Evet mi, hayır mı? Evet. Ciddiyim. Ama bunu bir kere bile senin ağzından duymamış olmak beni çıldırtıyor. Eğer sen de seviyorsan söyle. Yok eğer sevmiyorsan... Kimi vakit söyleyemediklerimiz söylediklerimizden daha mühimdir. Bu neden bayılmıyor? 1-2 dakikaya gider. Sakın öldürmeyin. Dux Forza ikisini de canlı istiyor.